Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Simple Line'larla ilgili birkaç örnek yapacağız. Önce yüzeyimi içeri alıyorum. Yüzeyini getirdikten sonra section'larda farklı yerler görünsün diye platformumu da aldım içeriye. Şimdi şu eğrileri kapatacağım çünkü çok fazla göz yoruyor. Edit dedim ve buradan majör ve minörü kapatıyorum. Evet. Ekranda şimdi yüzeyim halihazırım ve platformum kaldı. Şimdi buradan bir güzergah geçireceğim. Güzergah geçirirken alignment diyorum ve her zamanki gibi buraya bir güzergah ismi verelim. Güzergah video diyelim. Tamam dedim, kurplu bir güzergah olsun. Platformum buradan gelsin. Şöyle kabaca geçirelim ve şurada bitirelim. Yaklaşık 1-2 kilometrelik bir güzergah oldu. Şimdi Simple Line oluşturmak için Section, Create Simple Line diyorum ve sağ tuşla güzergahımı seçiyorum. Güzergahı seçtikten sonra oluşturulacak kesitlere burada kesit ismi vereceğim. Buraya da kesitler video diyelim. Burada az önceki yüzeylerim halihazır ve platformum göründü. İstemediğim olursa bunlardan tiki kaldırarak iptal edebilirim ama hiç gerek yok. Çünkü ileride göreceğiz nereden kaldırıldığını. Tamam dedim. Ve buradan şu ikona tıklayarak By Range of Station diyorum. Ayar ekranım geldi. Sağa ve sola 50'şer metre genişlikte, 20'şer metre aralıkta da yeterli olacaktır. Tamam dedikten sonra kesitler ekrana geldi. Sağ tuşla tıklıyorum ve kesitlerimi oluşturmuş oldum. Şimdi bu kesitleri ekrana yazdırmak için öncelikli olarak ben şöyle yapıyorum. Compile Material istiyorum. Kesitleri daha net bir şekilde göstersin. Gösterdikten sonra da yanlarında kilometrelerini yazsın diye. EG'ye burada halihazır güncel yüzey diyorum. Datuma da platform dedim. Ve tamam'a tıkladım. Şimdi bu kesitleri ekrana yazdırırken şu şekilde yapıyoruz. Section, Create Multiple Section View diyorum. Ve burada az önceki oluşturduğum güzergah ve kesit isimleri geldi. Ben bunu baştan sona oluşturmalarını istiyorum. Eğer istersem kilometre aralığı vererek bu aralardaki kesitleri de yazdırabilirim. Section'a geldim. Ben burada kendi DVT'mi kullanacağım. Ama istersem bunu da değiştirebilirim. Draft diyebilirsiniz. Offset'imi gösteriyor. Buraları değiştirmeye gerek yok. Otomatik kodları gösteriyor. Burada da hiçbir şey değiştirmiyoruz. Databand, bunu birazdan değiştireceğiz. Section View Table diyoruz ve az önceki oluşturduğum kesit kübaş tablosunu içeri aktarıyorum. Create Section View dedikten sonra ekranda herhangi bir yere tıklıyorum ve kesitleri içeri alıyoruz. Şimdi burada kesitler ekrana geldi. Kırmızı bende yarmayı, yeşil ise dolguyu gösteriyor. Şu üzerindeki çizgi benim platformum. Bu alttaki de zaten halihazır benim alımlarım. Şimdi bu öncelikli olarak buraya gelmişken renk değiştirmeyi de görelim. Rengin üzerine tıkladım. Section Properties diyorum. Burada kazı materyalime geliyorum. Section'ı seçerek değiştirelim. Diyelim solid olsun ve rengi de sallıyorum şöyle pembe olsun. Bunu zaten size değiştirmek için gösteriyorum. Normalde bu tarz bir renk kullanmıyorum zaten. Şimdi dolgu rengini değiştirelim. Dolgu renginin üzerine tıkladıktan sonra Section Properties dedim. Az önceki yaptığım gibi burada Section'a geliyorum ve Section'da burada Solid'i seçerek bu rengi de ne yapalım? Şöyle açık bir renk olsun. Evet. Renklerim geldi. Şimdi bu renkler geldikten sonra ekranda bakıyoruz. Siyah kod, ara mesafe, kazı kodu ve ara mesafe. Bu bana yeterli. Fakat buradaki kodların aynı olduğunu göreceksiniz. Çünkü herhangi bir bant ayarı yapmadık. Bant ayarı yapmak için kesitin üzerine tıkladım. View Group Properties diyorum. Grup halinde değiştirmek istiyorum. Change Band Set dedim ve şu ikona tıkladık. Şimdi ben burada istersem Import Band Set diyeyim. Buradan herhangi bir başka band seti de seçebilirim. Bununla devam edeceğim. Bununla devam etmek için ve bununla artık gerçek nokta şeylerini yazdırmak istiyorum.
Şimdi siyah kod. Siyah koda ben burada geldim. Halihazırda güncel yüzeyimi seçiyorum. Ara mesafe de güncel yüzeyden alsın. Şimdi kazı kodunda da kazı kodum aslında benim platform kodum olsun. Bu isimleri değiştirebiliriz. Bunu bir sonraki videoda artık daha ince ayarları gösterebilirim. Platform dedim ve alttaki de zaten ara mesafe, yani platform. Tamam dedikten sonra bütün kesitlerdeki değerler değişecektir. Şöyle net bir kesit alalım. Şimdi siyah kota geldiğimizde siyah kotun değerleri burada yazıyor olacak. Ve kazı kotuna geldiğimde platformdaki şu kısımdaki benim kotum, sıfırdaki kotum ve 50. metredeki kotum hepsinin aynı olduğunu göreceğiz. Çünkü benim platform kotum 6. Yan taraftaki tabloda yarma alanı, dolgu alanı, yarma, dolgu ve toplam yarma, toplam dolgu olarak neti gösteriyor. Sadece bu kesit için bu. Yani bunun üzerine bu tıkladığımızda bu yazdaki mesela dolgu alanını burada hepsinin aynı olduğunu göreceğiz. Şimdi bununla ilgili olarak diyelim ki ben ara bir kesit almak istiyorum. Ve silelim. Şöyle yapıp komplesini sildik. Bunun daha küçük bir alan olduğunu düşünün ve şuradan bir yerden veya şuradan bir kesit almam gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorum? Polyline ile alacağım bu kesiti. Kesit almak istediğim yerden herhangi bir polyline objesi geçiriyorum. Artık uzunluk ne kadar isterseniz, ben diyelim ki bu kadar alacağım. Tamam dedim. Şimdi aynı az önceki yaptığımız şeyler zaten kesitler gidecektir sildiğim için. Az önceki yaptığım şeylerin aynısını yapacağım. Section, Simple Line dedim. Sağ tuş, güzergahımı seçtim. Buraya da isim verelim. Kesit tek çizgi. Veya da artık siz ne yazarsanız. Şimdi buraya geldiğimde az önce bunu seçmiştim. Şimdi Select Existing Obje diyorum. Polyline objemi seçtim ve sağ tuşa tıkladım. Bu güzergahın 763. metresinde bulunmakta. Şimdi bunu ekrana yazdıracağım. Ekrana yazdırmadan önce yine tekrardan aynı şekilde Compact Material istiyorum. Bunu siliyorum. Bu az öncekiydi zaten. New Material diyelim. Ve burada gelmedi. Neyse. Neden gelmediğini hemen göstereceğim size. Compact Material istiyorum. Az önceki kesiteki tek çizgiyi seçmem gerekiyor. Çünkü az önce o sildiğimi tamamen silmediğim için orada göründü. Halihazır ve platform diyorum ve devam ediyorum. Şimdi bunu ekrana yazdıracağım. Multiple Section View dedim. Yine tek çizgi. Databant'a geldim. Section deyip ekrana yazdırdım. Evet. Az önceki oluşturduğum tek çizginin kesitteki yeri de bu. Yine aynı şekilde bunun altını üstünü her şekilde değiştirebiliriz. Bu tamamen sizin elinizde. Şimdi section'larla alakalı bunu table olarak dökecek olursak zaten tek bir çizgi olduğu için bunu yapamadık. Ama az önceki gibi oluşturalım onu da. Belki biraz uzun bir video olur ama onu da en azından görmüş olalım. Kesitler video. Bunun ismi de farklı olsun. Kesit tablo diyelim buna da. Kesit tabloya geldim. Elevation dedim. Yine aynı değerleri değiştirmiyorum. Kesitler geldi. Bu sefer içini boyamama gerek yok. Zaten her türlü ben bunu şey yapmak istiyorum. Compact Material istedim. Ben buradan kesit tabloyu seçiyorum ve tamam diye tıkladım. Şimdi ben burada PS1 platform halihazır güncel yüzey dedim. Buna da platformumu seçtim. Section, Table, Total Volume dediğimde bu malzeme listesi tabloya geldim ve arasındaki mesafede 5 diyelim ki ekrana güzel bir şekilde tablomu yazdırsın. Ekrana tablo yazdırmak olayı da bu kadar basit. Eğer ki ben burada detaylı, farklı
Yani şöyle göstereyim. Farklıdan kastım şu. Ben buna new material deyip subcriterial ya da farklı alanlar bölecek olursam materyal hesabında buraya zaten ileriki videolarda göstereceğim. Farklı farklı isimlerle farklı farklı tablolara getireceğiz. Bir sonraki videonun konusu da bu olabilir. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Eğer bunların dışarında sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa mutlaka yorumlarda belirtin. Kendi fikrinizi de belirtebilirsiniz. Belki göremediğimiz, bilmediğimiz başka bir şey olursa en azından paylaşmış oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.